Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Şöyle birkaç sıra lastiğimi ördüm. Şimdi bunun üzerine modelimizi kuracağız. Evet, lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Şöyle göstereyim. 3, 3, 3 ilmek, 3 ilmek, 3 ilmek, sonuna 2 ilmek ekliyorum. Yapacağınız örgüye göre bu şekilde ayarlayacaksınız. İsterseniz lastiksiz de yapabilirsiniz bu modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir aldım. Şöyle düz ördüm, bıraktım. 3 ilmekten tek ilmek çıkarmış oldum burada. Bir ilmek artırma yaptım. Yine sıradaki 3 ilmeğimi alarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimin 3'ünü bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm, kestim burada. Bir ilmek artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. 3 ilmekten tek ilmek çıkartacağız. Devamında artırma yapacağız. Son 3 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeği hariç. Onun da 3'ünü aldım. Tek ilmek çıkarttım. Devamında bir artırma yaptım. Sıra başında artırma yaparak başlamamıştık burada. Direkt kesmeyle başladık. Sıra sonunda artırmayı yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Hem sıra başında hem sıra sonunda bir artırma yapmayacağız. Sadece sıra sonunda artırma yapıyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Yani bu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Devamındakini ters, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıramızda ördük. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi ilmek sayımızı tekrar burada eski sayısına getireceğiz. Eksilme olmuştu. Şimdi onları artıracağız. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önde bakın düz ilmeğim, arkadaki ters ilmeğim. Bu şekilde ikisini aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar bu iki ilmeğimi düz ördüm. Yani 3 ilmekten pardon 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Aynı işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Daha sonra tekrar düz ördüm. 2 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm, bir artırma yaptım, tekrar bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Aynı işlemi yapıyorum. Önce 2 ilmeğimi topladım, düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğimi düz ördüm ve şişimden çıkardım. İlmek sayımız eski sayısına geldi. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle üçer üçer ilmeklerimizi gruplar halinde şu kesme işleminden sonra üçer üçer. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu üçlü ilmeği önce bir yapalım. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra ortadaki ilmeğimi ters, bir düz. Üçlü ilmeğimi bu şekilde yaptım. Bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz, bir ters, bir düz ilmek olarak ördüm. Böyle üçer üçer gruplar halinde zaten. Onlara dikkat edersek burada bir şaşırma olmaz. Bir düz, bir ters, bir düz ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi öreceğiz. Yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın düzümü düz ördüm. Bu iki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Yine düz. Dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters örerek son sıramız 6. sıramızı tamamlıyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Model tabi ilerledikçe kendini gösterecek. Hemen şurada birinci sıramızı da tekrar beraber kuralım. Ondan sonrasını anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım videoyu. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi bakın bir düz, bir ters, bir düz olan ilmeğimin üçünü bir aldım. Şöyle düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yaptım. 3 ilmekten 1 ilmek çıkardım. Devamında bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği aldım. Kestim yani burada. Bir ilmek çıkardım. Devamında artırma yaptım. 3 ilmeği aldım. Kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma yaptım. 3 ilmeği aldım. Kestim. Devamında bir artırma yaptım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada ilmeklerimiz eksildi. Eksilen ilmeklerimizi 3. sıra ön yüzünde tamamlayacağız tekrar. Birinci sıramızı bu şekilde kurduk. Bakın şurada yaptığımız işlemi tekrar ettik. Devamını videodan izleyerek yapabilirsiniz. Model böyle devam edecek. Şöyle bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Modelin ilerlemiş hali de böyle arkadaşlar. Bunu lastiksiz yaptım. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine yaptım. Hangisi hoşunuza giderse onu yaparsınız. Yani dediğim gibi model lastik istemiyor. Bakın kıvrılma falan olmuyor. Yapacağınız örgüye göre lastikli veya lastiksiz tercih edebilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. İlerlemiş hali de böyle olacak.
Bu modelden yelek yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani yazlık örgülerde, mevsimlik örgülerde ona göre uygun ipleri tercih eder ve yaparsanız harika olur. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.